Evet, tekrar herkese merhaba. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Umarım 2022 size güzellikler getirir. Gülşah ben. Fransa yerleşkeli Alfesel şirketimizde yaşam koçuyum. Daha önce kurumsal bir şirkette finans yönetmeni olarak çalıştım. Ve eşimle birlikte Türkiye'den Fransa'ya taşındık ve şu anda 6 dilde koçluk hizmeti veriyoruz. Ve kariyerime bu şekilde devam ediyorum. E, 2022, evet. Sizce 2022 sizin yılınız mı olacak? 2022 yılını sizin en güzel yılınıza dönüştürecek misiniz? Merak ediyorum 2022 için aldığınız kararlarınız, hedefleriniz neler aslında? Aslında şu anda size hedeflerinizi bile sorunca motive oluyorsunuz, değil mi? Bu yıl için hedeflerin ne diye sorulduğunda. Ee, Yeni yıla hedeflerimizle başlıyoruz. Aldığımız kararlarla başlıyoruz. Ve araştırmalara göre de psikolojik olarak bu bizi rahatlatıyor. Ve daha az depresyona ve strese girmemize etken oluyor. Eğer hedefsiz, amaçsız bir hayatım olursa ne olur? Hedeflerimiz olmadan başıboş ve yönsüz bir hayat yaşıyoruz. Peki ben başıboş, yönsüz bir hayat yaşamak istemiyorsam, bu durumda kendinize ya da bir başkasına sorabileceğiniz en etkili soru ne istiyorsun? Eğer ne istediğimizden emin değilsek hayatta herhangi bir yere varabiliriz, evet. Fakat şöyle düşünün, bir seyahat acentesine gidiyorsunuz ve tatil yapmak istediğinizi söylüyorsunuz. Ve seyahat acentesi size nereye diye soruyor ve siz bilmiyorum, fark etmez, neresi olursa diye cevap veriyorsunuz. Ve bu şekilde belki de hiç sevmediğiniz ve hiç merak etmediğiniz bir yere gideceksiniz. Ve dolayısıyla hayatınızın bu şekilde olmaması için hayatınıza bir yön vermeniz gerekiyor. Peki hedef belirlemek? E, Biz bazen hedef belirlemeyi bilemiyoruz. Bugün sizinle hedef nasıl belirlenir onu konuşmak istedim. Özellikle çünkü hazır yeni yılın başı ve hedeflerimizi belirleyelim ve umuyorum ki bunların hepsini bu yıl gerçekleştirebilelim. Peki ben hedefimi nasıl belirleyeceğim? İlk olarak e, hedefinizin spesifik yani özel olması gerekiyor. Bu ne demek? Ben hedefimi nasıl spesifik ve özel yapacağım? Detaylandırarak. Örneğin bir araba almak istiyorum. Bir araba almak istiyorum değil. Arabanız ne renk olacak? Arabanız kaç model olacak? Siz bu şekilde hedefinizi detaylandırdığınızda algıda seçiciliğiniz artacak. Ve örnek veriyorum, arabam 2021 model olacak, arabam gri renk olacak, arabamın modeli X model olacak. Siz otomatikman yolda yürürken bu modelde, bu renkte, bu marka arabaları görmeye başlayacaksınız. İkincisi, hedefinizin ölçülebilir ve anlamlı olması gerekiyor. Daha fazla para kazanmak istiyorum. Herkesin istediği bir şey. Evet, bunu dediğimizde şu anda kazandığımızdan daha fazla para kazanmak istediğimiz için evet ben bunu ölçebilirim. Peki ben daha fazla para kazanmak istiyorum dediğimde şu anda bu bir spesifik hedef mi? Hayır. Aslında bu şekilde bir istek oluyor. Bir hedef olmuyor. Peki anlamlı olması derken ise eğer burada hedefin sizin için bir faydası var ise bu hedef sizin için anlamlı oluyor. Fakat hedefin sadece sizin için faydalı değil, çevrenizdekilere de faydalı olması gerekiyor. Eğer bir hedef belirledikten sonra şu şekilde bu gerçekleştireceğim hedefimin bana, çevreme, aileme faydası olacak şekilde diye sıraladığınızda beyin bu hedefinizin sizin için çok faydalı olduğuna inanmaya başlıyor ve artık bunu rüyalarınızda bile görmeye başlıyorsunuz. Bu sanki hani aşık olduğumuzda sürekli o kişiye odaklanırız ve geceleri bile o kişiyi rüyamızda görürüz gibi. Aynı beyin hedef içinde bu şekilde çalışıyor.
Üçüncü adımımız hedefinizin ulaşılabilir olması gerekiyor. Ulaşılabilirliği de şöyle, herkes kendini biliyor, kendi background'unu biliyor, kendi yeteneklerini biliyor ve hedefini buna göre ulaşılabilir hale getirmesi gerekiyor. Bir sonraki adımımız ise hedefinizin gerçekçi olması gerekiyor. Örnek veriyorum, ben bir yıl içerisinde milyoner olmak istiyorum. Bu ulaşılabilir bir durum mu? Evet. Bir yıl içerisinde mutlaka bir yerlerde, dünyanın herhangi bir yerinde milyoner olan birisi olmuştur. Fakat bu benim için gerçekçi mi, realistik mi? Benim bu durumda ulaşabileceğim kaynaklarım şu anda milyoner olmak için elimde mevcut mu? Bir yıl içerisinde ben bu kaynaklara sahip miyim? Eğer cevabım hayır ise bu hedef benim için gerçekçi ve realistik bir hedef, yani realistik bir hedef değil. Yani aynı ulaşılabilir hedefteki gibi aslında hedefinizi, kendinizi biliyorsunuz, kendi karakterinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla kendiniz için realistik bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Ve son olarak hedefimiz için bir zaman belirlememiz gerekiyor. Ben kilo vereceğim. Hedef mi? Şu anda ben kilo vereceğim dediğimde hayır, bu bir istek şu anda. Bunu detaylandırmam gerekiyor. Ben ne zaman kilo vereceğim? Bu bizim bayanlarımızın sorunu genelde. Her yılın başına şu kadar kilo vereceğim, şöyle forma gireceğim. Ben ne zaman kilo vereceğim? Ne kadar süre içerisinde kilo vereceğim? Ve ne kadar süre içerisinde kaç kilo vereceğim? Şöyle diyelim, bir ay içerisinde, bugün 9 Ocak, ben bir ay içerisinde 10 Şubat tarihine kadar 4 kilo vereceğim. Ee, Hedefim spesifik mi şu anda? Analiz edelim sizlerle birlikte. Evet, şu anda ben sadece kilo vermekten bahsediyorum. Spesifik bir konudan bahsediyorum. Hedefim şu anda benim için spesifik. Hedefim ölçülebilir ve anlamlı bir hedef mi? Evet. Ya 4 kilo vereceğim şu anda bunu ölçebilirim. Hedefimin bana, bedenime, sağlığıma bir faydası olacak mı? Evet, kesinlikle. O halde hedefim benim için anlamlı bir hedef. Hedefim ulaşılabilir mi? Kesinlikle evet. Ben bir ay içerisinde çok rahat 4 kilo verebilirim. Özel bir sağlık sorunum olmadığı sürece. Hedefim gerçekçi mi? Evet. Çünkü ben bir ay içerisinde 50 kilo vermekten bahsetmiyorum. Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirim. Hedefim benim için gerçekçi. Ve hedefimin zaman dilimi var mı? Bir zaman belirledim mi? Evet. 10 Şubat tarihine kadar dedim. Ve şu anda ben dolayısıyla kendime 10 Şubat tarihine kadar bir hedef belirlemiş oldum. Umarım buraya kadar anlaşılabilir olmuştur. Bu arada videomuz kaydoluyor. Dolayısıyla sonradan kaçıranlar için de tekrardan izleyebilirler bunu. İnternete tekrardan yükleyeceğiz. Eğer buraya kadar anlaşılabilir olduysa sizlerle bu çerçeve içerisinde şu an kendiniz için bir hedef belirlemenizi isteyeceğim. Ve sizlerle birlikte bir egzersiz yapmak istiyorum. Şimdi herkes kendine bir hedef belirlesin. Süper. O halde eğer hedeflerinizi belirlediyseniz şu anda size ilk sorum bununla alakalı. Hedefiniz pozitif bir hedef mi?
Eğer bu hedefinize 1 ile 10 arası bir numara verecek olursanız bu hedefi ne kadar istiyorsunuz? Bunu not almanızı isteyeceğim. Bir sonraki sorum size. Hedefinizin gerçekleşmesinden siz mi sorumlusunuz? Yani ben kilo vereceğim. Evet, bunu benim için başkası yapabilir mi? Hayır. Bunu ben kendim için sadece yapabilirim. Bu benim sorumluluğum altında. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hedefinizin gerçekleşmesinden siz mi sorumlusunuz? Eğer bunu da not ettiyseniz bir sonraki adımımız bu hedefinizi gerçekleştirdiğinizde nerede olacaksınız? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Ve bir sonraki sorum sizler için bu hedefe ne zaman ulaştığınızı görüyorsunuz? Bir sonraki adımımız bu hedefe ulaştığınızda yanınızda kim var? Onu hayal edin. Eğer bunu da not aldıysanız sizin için bir sonraki sorum bu hedefe ulaştığınızda ne hissedeceksiniz? Bu hedefe ulaştığınızda bulunduğunuz yerde şu anda ortamı nasıl görüyorsunuz onu hayal edin. Gözünüzün önüne getirin ve not alın. Hedefe ulaştığınızda bulunduğunuz yerde ortamı nasıl görüyorsunuz? Nasıl hayal ediyorsunuz kendinizi? Ve şimdi sizden gözlerinizi kapatıp o anı hissetmenizi isteyeceğim. Ve şunu düşünün. O ortamda burnunuza ne kokusu geliyor? Parfüm, yemek, portakal. Lütfen bunu hissedin ve hayal edin. Eğer bunda not aldıysanız bir sonraki sorum bu amaca ulaştığınızda bu hedef size nasıl bir fayda sağlayacak?
Ve bir sonraki sorum, bu hedefe ulaştığınızda etrafınızdaki insanlar ne hissedecek? Mesela bu çok önemli bir çalıştığım bir müşterim de bu konuda şu an hayal ettiği bir hayalin aslında eşinin bu hayalle mutlu olmayacağını düşündü ve o hayalinden şu anda vazgeçti mesela. Bu hayal, bu hayali, bu hedefi gerçekleştirdiğinizde eee, etrafınızdaki insanlara ne faydası olacak? Şimdi sanki hedefinize ulaşmış gibi davranın ve şu anda geleceğiniz noktaya bakın. O noktada durun. Şu anda o hedefe ulaştınız. Size sorum şu. Hedefinize ulaşmak için atmanız gereken en son adım neydi? Bu hedefe ulaşmak için en son ne yaptınız? Lütfen bunu düşünün. Bu adım çok önemli. Eğer bunda not aldıysanız, hedefe ulaşma konusunda sizi şaşırtan üç şey ne oldu? Yani hedefe ulaştım ve bu süreçte ben şunu yaşadım ve bu beni şaşırttı dediğiniz 3 tane olay hayal etmenizi istiyorum ve not almanızı istiyorum sizden. 3 tane sizi şaşırtan olay. Eğer bunda not aldıysanız şu anda şunu hissedin lütfen. Hedefinize ulaştığınıza değdi mi? O andasınız, o hedefe ulaştınız ve o hedefe ulaştığınıza gerçekten değdi mi? Ve hedefinize ulaşırken üstesinden geldiğiniz 3 engeli hayal edin lütfen ve not alın. Ve şu anda sizden son adımı yapmanızı isteyeceğim. Şu anda o hedefe ulaştınız ve o noktadasınız. Hedefe ulaştığınız o noktadasınız. Ve geriye dönük başlangıç noktasına bakıyorsunuz şu anda. Adım adım o hedefe ulaşana kadar neler yaptınız? Lütfen bunları yazın. Eğer sizin ulaşacağınız hedef bir ay sonra ulaşabileceğiniz bir hedefse lütfen bunu haftalık olarak geriye dönük. Dördüncü hafta bunu yaptım, üçüncü hafta bunu yaptım, ikinci hafta bunu yaptım. Eğer bu 3 ya da 6 aylık bir periyot ise bazı aylarda haftalık belki yapmanız gerekecek bu çalışmayı. Bazılarında sadece ay bazlı yapabilirsiniz. Ve 6 aydan fazla 6 aydan fazla sürecek hedefleriniz için ise bunu aylık ya da işte 2-3 aylık periyotları yazabilirsiniz. Ya da gerçekten orada yine haftalık belirtmeniz gereken bir şey varsa onu lütfen belirtin. E, Ve
O tamamen aslında size bağlı. Mesela bazı insanlar haftalık yazarak organize olabiliyor ama bazı insanlar mesela işte sabah 9'da kalkacağım, 9.30'a kadar kahvaltımı yapacağım, saat 10'da çalışmaya başlayacağım gibi gibi. Bu şekilde saatli organize oluyorlar. Bu tamamen size kalmış. Ama buradaki önemli olay spesifik yapacağınız, bu hedefe ulaşmak için yapacağınız spesifik gerçekleştirmeniz gereken olayları mutlaka haftalık olarak yazın. Ve böylelikle aslında şu anda hedef belirlemenin bir yolunu öğrenmiş oldunuz. Sizi tebrik ediyorum. Bravo. Ee, Dediğim gibi yine eğer kaçırdığınız bir yer olduysa zaten bunu tekrardan biz sosyal medyaya koyacağız ve tekrardan izleyebilirsiniz videonun tekrarını. Ee, Aslında hayatta ulaşacağımız her şey şu anda bizim etrafımızda duruyor. Yani alacağımız araba, ev, belki gezeceğimiz ülkeler, kariyerimiz, ulaşacağımız kariyerimiz. Bunlar aslında şu anda dünyanın bir yerinde bizi bekliyor. Biz mücadeleye başlayınca ve biz olaylarımızı detaylandırmaya başlayınca biz bunları görmeye başlıyoruz. Evren bize bunları gönderiyor. Peki şunu düşünebilirsiniz. Ben hedef belirledim, mücadele ettim. Peki ben bu hedefe gerçekten ulaşacak mıyım? Sonuç bizim kontrolümüzde değil burada. Fakat süreci yönetmek bizim elimizde. Ee, Eğer burada olacak mı olmayacak mı derdine düşüyorsak burada bir sistemi bozmuş oluyoruz. Bazen öyle bir hedef belirliyoruz ki aylarımızı alıyor ona ulaşmak, belki yıllarımızı alacak, belki tam böyle bir ramak kalacak o hedefe ulaşmak için ve e, o anda olmayacak. Olabilir, bu hayat sonuçta. Ve hayat seni bazen oraya getirebilir ama oraya kadar sana o kadar çok şey öğretir ki ve hayat o anda bize diyor ki lütfen şu anda başka bir hedef belirle kendine. Çünkü senin başka bir noktanı daha geliştirmen gerekiyor. Sen hala bu hedefe aslında hazır değilsin. Belki o anda hazır olmak için o hedefe şu anda bulunduğumuz çevreden uzaklaşmamız gerekiyor. Şu anda etrafımızdaki insanlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Onları hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Belki yeni bir sürü şey öğrenmem gerekiyor. Ve hayat senin o hedefe aslında hazırlanmanı istiyor tamamen. Ve birçok insan da hayatında net hedefleri olmadan aslında bu hayattan geçip gidiyorlar, göçüp gidiyorlar. Yaptığımız her şeyin bir amacı tabii ki var, bir işlevi var. Bazen ne olduğunun her zaman farkında değiliz ama yine de o amaç, o işlev orada. Bizim yapacağımız şey hayatımızın kontrolünü elimize almak, hayatımızın sorumluluğunu, %100 sorumluluğunu elimize almak ve mücadele etmek. Ee, Ünlü yazar Göte'nin de söylediği gibi her ne yapabiliyorsanız ya da yapabileceğinizi hayal ediyorsanız lütfen bugün başlayın. Cesaretin içinde deha, güç ve sihir vardır. Ben şu anda çok teşekkür ederim bu etkinliğe katıldığınız için. Eğer sorularınız varsa, umarım faydalı olmuştur sizler için. Eğer sorularınız varsa şu anda sorularınızı alabilirim. Eğer burada sormak istemiyorsanız benim mail adresimi tekrardan yazacağım bu platformun altına. gusa@alphasurfjourney.com. Bu mail adresinden de bana ulaşabilirsiniz. E, Görüşlerinizi lütfen bildirmeyi de unutmayın.
Sorularınız varsa alabilirim. Burada sadece size belki benim çokça karşılaştığım bir soru var aslında. Belki sizinle onu paylaşmak isterim. Ee, Şöyle, genelde mesela ben bu çalışmayı yaptığımda insanlarla şöyle bir dönüş alıyorum. Bana diyorlar ki ben kendimi hayal edemiyorum, ben göremiyorum o anı. Hayal edip gözümde canlandıramıyorum. Eğer böyle bir mesela bu egzersizi yaparken böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız eğer size şunu yapmanızı öneririm. Nefes alıp içinizden 7'ye kadar saymanızı ve o nefesinizi verirken 11'e kadar saymanızı isteyeceğim. Bunu bir sessiz bir ortamda yaparsanız her gün düzenli olarak bu sizin bir olaya odaklanma sürecinizi de geliştirecek ve arttıracak. Eğer odaklanamadıysanız bu egzersizi yaparken önce bu nefes çalışmasını deneyip sonra tekrardan notlarınızı alabilirsiniz. Sorularınız varsa alabilirim. Eğer yoksa beni dinlediğiniz için, bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Umarım bu yılda koyduğunuz hedeflerin, aldığınız kararların hepsi gerçek olsun. Ee, Hepinize sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. A biento.